Hoş geldin Kasım ayı. Bugün 1 Kasım 2022 sevgili dostlarım. Hoş geldin diyelim. Bize iyi gelsin. Şanslı taraflarını, güzel taraflarını göstersin Kasım ayı. Umarım hepiniz iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Bugün burçlarla ilgili özellikle 3 tane burçla ilgili güzel haberle başlayacağım bugünkü yayınıma. Ay Kova burcunda. Biliyorsunuz Mars'ımız da artık retroya başladı İkizler burcunda. Bugün yükselen burcu ve öz burcu başta olmak üzere kovalar, ikizler, terazi burçları başta olmak üzere veya bu burçlarda Mars'ı olanlar, yani bir hava grubunda Mars'ınız varsa, Güneşiniz varsa, işte bu gün ve yarın sizler için özel olabilir, önemli olabilir. Şimdi Mars retroya başladığı için bazılarımıza iyi gelecek tabii ki. Özellikle hava gruplarına iyi gelecek. Hele bile bu burçlarda işte yerleşimi olan işte bir Mars retromuz vardır belki. Bu 2,5 yıllık döngülerde oluyor ya bu Mars retrosu arkadaşlar. Zaten Mars retro olan kişiler genellikle bu Mars retrolarına niçin daha faydalanırlar? Çünkü harekete geçebilirler. Planladıklarını hep böyle düşünürler, kararsız kalırlar, biraz korkuları vardır çünkü içe dönüktür genellikle. Dolayısıyla bu yani Mars'ın retrosu kaçmış fırsatları getirebilir. Bu her konuda olacağını söyleyebilirim. Özellikle teknolojiyle ilgili konularda olma ihtimali çok yüksek. Özellikle şunu söyleyeceğim. Bu dönemde bu Mars retrosunda, ikizler retrosunda en çok mesela araç alımları, elektrikli araç alanlar bu burçlardan olacaktır. Çünkü hava grubu burçlar zaten teknolojiye çok daha yatkın, çok meraklıdırlar. Bugünlerde telefon alabilirsiniz, araç alabilirsiniz. Farklı evinize elektronik cihazlar alabilirsiniz. Onların değişimleri, bakımları vesaire gibi konularla ilgileneceksiniz sevgili dostlar. Peki başka kimlere iyi gelir? Tabii ki burcunuz bunlar olmayabilir ama burada Venüs'ün, Güneş'in, Mars'ın, bir Satürn'ün vardır belki. Yine bu Mars retrosundan olumlu şekilde destek alırsınız. Mutlaka hepimizin haritasında bir şekilde etki alacağı bir yer vardır. Lütfen bakın. Şimdi bugün de Ay Kova'da olduğu için tabii bu alanı çalıştıracak, olumlu etkilerini getirebilir. Biraz daha zorlayacak kısmı ne olabilir? Tabii ki Akrep, Boğa, Aslan hattına bir 90'lık kare yapıyor doğal olarak. Buralarda da gezegenler olanlar. Çok sert enerjiler yok bu arada bugün. Fakat Venüs'ün, Uranüs'ün karelerin olduğu bir gün olacak. 1 Kasım. Yine sürprizler getirebilir. Ben bunu toplumsal anlamda söylüyorum arkadaşlar. Çünkü Kova burcu sosyal bir burç. Ve genellikle tanımı da hepimizi ilgilendiren konular arasında olur. Bilhassa sosyal ilişkilerimizde arkadaş ilişkilerimiz bugün ön planda olacak. Onun yanı sıra teknoloji, yine birinci sırada tabii ki hava ile ilgili konular, hava şartları. Ondan sonra eş dost ziyaretleri, ekipler, gruplar, topluluklar, en çok da ekip ve grup çalışmaları veya işte o alanlardan gelebilecek bazı haberler alacağız. Dünya üzerinde de önemli etkinlikler duyacağız arkadaşlar. Yüksek sesler çıkacaktır. Devlet görevlileriyle siviller arasında çıkacak çatışmaları da duyabiliriz. Özellikle bu 2 gün. Tabii ki doğa şartları için de aynı şeyi söyleyeceğim. Şimdi günlük hayatımıza baktığımızda arkadaşlar önce saatleri vereyim mi bugün size? Evet, bugün Salı. Güzel saatleri veriyorum. Bugünü bu saatlere göre hani elinizden geldiği kadar planlarsanız daha sağlıklı sonuçlar getirebilir sizlere. Sabah 9:07 ile 10 arası güzel bir saat. Güne başlamak için herhangi bir konuda fikir beyan etmek için veya bir plan, hani günlük rutinlerimizi planlarız ya, bu saatte yapmak dengeli olabilir. Bazı şeyleri daha rahat üstesinden gelebilirsiniz. İkinci saatim 15:20, 16, 13 aralığında. Bugün sert rüzgarlar esebilir. Ayın Venüs'e, Uranüs'e kareleri olacak. Özellikle dişi figürlerle, otorite pozisyondaki kişilerle. Bazı böyle çatışmalar, işte anlaşmazlıklar, ani haberler, ani isyanlar. Yani bugün isyanların da günü olabilir. O yüzden böyle sizin için önemli konuları 15:20 ile 16-13 arasına denk getirin. Özellikle gönül ilişkileri, para ilişkileri, önemli bir evraklı iş içinde yine bu saate denk getirirseniz daha iyi olur. Üçüncü saatimi söylüyorum hemen. 22:27, 23:34 akşam saatlerine denk geliyor. Ve tam o saatler arkadaşlar ayın Uranüs'e de bir karesi denk geliyor.
Bu ayın Uranüs'e karesi şöyle şeyler getirebilir. Özellikle evle, mesleki durumlarla, işte ailevi konularla, aile içindeki bireylerle, devletle, toprakla ilgili, yaşam yerimiz, köklerimiz, ebeveynleri ilgilendiren konular, aile içindeki konular ve maddi ekonomik şartlar. Burada öncelikle bugün piyasalarla da ilgili bir takım hareketlilikler olma ihtimali çok yüksek. Ve şunu da söyleyeyim, enerjiyle de ilgili önemli gelişmeler olabilir. İşte zam vesaire, vergiler gibi. Ve Avrupa'da da dünyada da çıkacak aslında isyanlar dedim biraz önce, adını koyamadım galiba. İşte isyanlar çıkabilir, insanlar arasında çok münasip, yani çok gökyüzü onu işaret ediyor açıkçası. Evet, onun dışında ailemizdeki kişiler için bazı maddi gereksinimlerimiz artabilir. Onların sağlık harcamaları, onların belki farklı beklentileri varsa buralar bugün çalışacak. Diğer yandan bugün aşk ve ilişkilerde şanslı bir gün olacak. Kimler için? En başta saydım. İkizler, Kova, Terazi burçları. Evet, retro gidiyor Mars. Bazı ilişkileri filmi geri alıp en başa döndürürken bazı ilişkileri de yeniden başlatacak ve bazılarını aşk bitirecek demiştim ya. İşte o aşkın sinyalleri gelecek çünkü tam tutulmayı tetikleyen günler bugün özellikle. Bugün başka ne olabilir? Bugün şöyle bir şey olabilir mesela. Bakıyoruz bugün Merkür bir Akrep stelyumu var. Fakat Mars'ın bir dengeli hali var. Şöyle söyleyeyim. Bugün mesela abartılı harcama yaptırabilir, dalgınlıklar yaptırabilir. Bugün harcamaları biraz daha kontrol tutmakta fayda var. Unutmayın değerli dostlarım. Mesela bugün birine yardım etmek, bir ihtiyaç sahibine, bir arkadaşınızın bir eksiğini tamamlamak. Yani zor durumda olur, maddi manevi destek vermek bugün gerçekten önemli olur. Bugün ve yarın bu arada bu şifadır. Aynı zamanda size mutlaka geri dönecektir sevgili dostlarım. Ve bugün saat yine 16-17 arasında da ayın düğümlerle bir karesi var. O saatlerde birazcık koşulları zorlaştırabilir. Bu arada şimdi bugünün bize ilişkilerimizde zorluklar yaratabilecek saatlerini şöyle kısacık hemen geçeceğim arkadaşlar. Mesela Ay ve Güneş karesi. Sabah 8.36 sıralarında 1 saat öncesi ve sonrasını hesaplayın. Ay Venüs karesi saat 13-14 arası. İlişkiler, güzellik, estetik biraz sıkıntı verebilir. Ama geçici etki bunların hepsi. Diğeri 22-53-24-53 arası ayın Uranüs'e karesi var. Bir diğeri de biraz önce dediğim gibi aslında ayın düğümlerle de bir karesi var. Oldukça kareli bir gün aslında. Bu karelerin içinden biz nasıl çıkarız? Biz ne yaparız? Bir sadaka verebiliriz. Birinin duasını alabiliriz. Çünkü gökyüzü onu işaret ediyor gerçekten. Biraz daha böyle cömert olmak, bonkör davranmak bence çok manalı olacak sevgili dostlarım. Mars geri gidiyor. Evet, bazılarımızın motivasyonu düşecek. Bazı daha depresif olabiliriz. Kaygı var ya, bu panik bozuklukları artıracak, anksiyeteleri artıracak bir durumdur. Özellikle İkizler Burcu'nda retro yapan Mars. Dolayısıyla bunlara karşıdan daha bilinçli olun. Mesela uykudan uyanmak zor olabilir. Herhangi bir iş yapmakta zorlanmış olabiliriz. Dikkat eksikliği verecektir ki retro Mars zaten dikkat eksikliği verir genellikle. Doğum haritalarında bu tip çocuklarda falan bunları çok fazla gözlemlemişimdir. Gereksiz bilgileri zihninizde tutmayın lütfen. Bu Mars'ın İkizler Retrosu'nda bilgi, burada gereksiz bilginin de size ağırlık oluşturacağını, gereksiz ağırlıkları da tutmayın hafızanızda diyorum. Mesela odaklanamama, organizasyonlarda bozukluk, kopukluk, genel olarak zaten böyle bir etki var. Dolayısıyla bizim yaşamlarımıza da etki alanlara sirayet edebilir. Genel bir koordinasyon bozukluğu verecektir. Çünkü dediğim gibi aynı anda birçok işi yapmaya kalkacağız. Bunu yapmayın sakın. Bu süreç burada tehlikeli olur. Çünkü unutacağız, dağılacağız. Dikkat dağınıklığı zaten yapıyor. Ve mutlaka yüzeysel kalacağız. Mars'ın retronun etkisi de burada çalışıyor zaten. Ne yapıyorsun? Başarılı olamıyorsun. Bir sürü işi birden yapmaya kalktığında. Evet sevgili dostlarım, bugünlük benden bu kadar. Yarın yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Videomu da beğeniyorsunuz, yorum da yapıyorsunuz. Elleriniz dert görmesin, bol bol para görsün sevgili dostlarım. Hoşça kalın.